Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Çoban matının çürütülmesiyle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuma kadar daha önceki örneklerimizde çalışmıştık. Şimdi buradan sonra at D4 hamlesinin çok önemli olduğunu ve çoban matını etkisiz hale getirmede çok önemli olduğunu konuşmuştuk. Vezir eski yerine kaçtı, D5 sürdük, ED5'e fil G4 aldık ve arkadaşlar şu an veziri istemiştik. Burada beyazların iki tane devam yolu var. Bir tanesi file 2, diğeri F3. Bunlardan file 2 daha iyi olan. Yalnız F3 sürerse bunu nasıl değerlendireceğimizi bilmemiz gerek. Dikkat ederseniz daha önceki derslerde söylemiştim. F3 sürüşü şahın ölümcül çaprazını açıyordu. Şimdi bundan yararlanacağız. Gelişim olarak önde olmamızdan ve şahın ölümcül çaprazının açılmış olmasından yararlanacağız. O yüzden arkadaşlar buradaki hamleye dikkat. At E4. Burada piyon fili istiyordu. At da senin olsun dedik ona. Atı alırsa veziri kaybeder. Peki atı almak yerine fili alırsa arkadaşlar şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Merkezdeki atlar çok güçlü. Şahın kaçış karelerinden iki tanesini tutmuş. Şahın tek bir tane kaçış karesi var. O da F1 karesi. Eğer daha iyi gelişmiş olan taraf bizsek ve rakibin zayıflıkları varsa fırsat arayacağız arkadaşlar. Burada hamlemiz ölümcül çapraza gelip yapışmak. Şah E2'ye gidemiyor çünkü at var. F2'ye gidemiyor. Vezir ve at var. Tek kaçış karesi F1. Bu konumda beyaz şah açıkta kaldı ve tek kaçış karesi G2. Şimdi biz hem şah çekip hem de G2'yi tutarsak mat edeceğiz. Bakın burada hem şah çekip hem de G2'yi tutarsak mat edeceğiz. Peki bu iki şeyi birden hangi taş yapabilir? Fil yapabilir mi? Ya da kaleler? Oyunda değil zaten. Atlara bakalım. Atlar zaten görevini yerine getirmiş. Şahın kaçış karelerini tutmuş. Hem şah çekip hem G2'yi tutma görevini vezir yapıyor. Şahı istedik ve kaçış karesini tuttuk. Bu şekilde mat ediyoruz. Çoban matı yapmaya çalıştıkları zaman. Bu konuma geri dönelim. Fille veziri istemiştik. F3'ü az önce değerlendirdik. At E2'ye önceki videolarımızda bakmıştık. Aralarında en sağlam olan fil E2 dönüşünü yaparsa hamlelerimiz var. Fil geldi, vezirini korudu. Bizim saldıran filimizin yolunu kapattı. Yalnız beyazların hala zayıflıkları var. Bunlardan bir tanesi H1 çaprazı. Bunlardan bir tanesi H1 A8 çaprazı. Bunu değerlendirmek için vezir D5. Kaleyi istiyoruz. Bununla ilgilenmesi gerek. At F3 yapamaz. Çünkü F3 karesini biz 3 kere istiyoruz. O 2 kere koruyor. O halde bunu kazanırız. At F3 yapamadığını söyledik. Peki burada F3 yaparsa filimize saldırdı. Fil 3 puan. Piyon 1 puan. Fili vermiyoruz arkadaşlar. Kaçıyoruz fili. Ama kaçarken boş kaçmıyoruz. Tempo yapıyoruz. C2'ye saldırdık. Tehdidimiz C2'den atla çatal yapmak. Vezirimize bastığı zaman önce vezirimizi kurtarıyoruz. Hala at C2'den çatalı istiyoruz. Çatala önlem almak için D3 yapması gerek. Filin yolunu kapatması gerek. İşte o zaman arkadaşlar gelişime devam edip uzun ok yapıyoruz. Biliyorsunuz ki açılışta amacımız taşları etkili bir şekilde geliştirmek, şahı güvenliğe almak ve merkez kareleri kontrol etmekte. Bunları
en iyi şekilde yaptığımıza dair bir örnek oldu. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.